I want to talk about 7 key principles of playful parenting today. Bugün sizlerle oyuncu ebeveynliğin 7 temel ilkesinden bahsedeceğiz. I'll just say them briefly first and then go in more depth in each one, and then we'll have time for questions and maybe answers. Önce kısa her birinden bahsedip sonra biraz derinlerine ineceğiz. Sonrasında da vaktimiz kalırsa birkaç soru almak isterim. The first, of course, is about play. İlki tabii ki oyun. To join children in their world, which is the world of play. Çocuklara kendi dünyalarında katılma hali. Bu da oyun dünyası. And there's a special kind of play that's really helpful all the time, but in stressful times like these, and that's roughhousing play. İtiş kakış oyunu dediğimiz özel tarzda bir oyun var. Her zaman çok faydalı bir oyun ama özellikle bu zor zamanlarda çok daha fazla faydası olacak bir oyun. Roughhousing play diye geçiyor. We can't play all the time, every minute. Evet, her dakika, her saniye oynayamayabiliriz. In playful parenting, we talk about 2 main ways to connect with children. Oyuncu ebeveynlikte çocukla temas etmenin 2 temel yolundan bahsederiz. One of them is play, their native language. Bunlardan bir tanesi oyundur. Onların doğal dilidir bu. And the other is with emotions, because emotions are also children's native language. Diğeri de duygudur. Çünkü duygu da aslında çocuğun ana dilidir. So we connect with children with emotional understanding. Yani çocuklarla o duygusal anlayış içerisinde temas ederiz. And of course, we can't always play because there's some times when we need to set limits on children. Tabii ki sürekli ve her zaman da oyun oynamak mümkün değil. Bir noktada belli limitler koymak lazım çocuklarla. No, you can't do that. Evet, yapamayacağınızı biliyorum. No, you can't have that. Hayır, bunu yapamazsın, bunu alamazsın. You have to do this, not that. Bunu yapman lazım, onu değil gibi. But we can rethink discipline. I think the essence of discipline is very different than how most of us think about it. Bence disiplini yeniden bir düşünmek lazım. Çünkü disiplinin özündeki şey bizim sandığımızdan çok daha farklı diye düşünüyorum. The next principle is a bit mysterious until I explain it later. Bir sonraki ilke birazcık gizemli ben daha sonra anlatana kadar. It's called be the calm second chicken. Sakin ikinci tavuk olmak. So you'll have to wait and hear what that means. Bunun ne olduğunu bekleyip öyle öğrenmeniz gerekecek. The next principle is to accept yourself. Bir sonraki ilke kendinizi kabul etme. Most of us are not parenting at our best right now. Evet, çoğumuz şu an olabileceğimiz en iyi ebeveyn olamıyoruz. We all want to do better. Hepimiz daha iyi olmak istiyoruz. But beating ourselves up, criticizing ourselves harshly is not going to make us better. Ama bununla alakalı dövünmek, kendimizi eleştirmek bizi daha iyi bir ebeveyn yapmayacaktır. We have to start with self-compassion. Burada kendimize şefkat göstermeye başlamamız önemli. And the last principle is trust. Ve son ilkemiz de güven. These principles are always useful, and I think they're especially useful now. Bu ilkeler her zaman çok faydalı ve özellikle içinde bulunduğumuz bu zamanda daha da faydalı olduğunu düşünüyorum. The human mind does not like uncertainty. İnsan zihni belirsizliği sevmez. Now we have layers and layers of uncertainty. Şimdi içinde bulunduğumuz zaman pek çok katmanlı bilinmezlik içinde. It's not just that our plans may not work out, we don't even know what to plan. Sadece planların düşündüğümüz gibi gitmeme hali yok. Ne planlayacağımızı da bilmeme hali var. In this situation of ongoing uncertainty, we search for answers. Ve devam eden bu belirsizlik içerisinde cevaplar arıyoruz sürekli. We search for guarantees. Burada garanti arıyoruz. Sometimes we search for who is to blame. Bazen suçu kimin üstüne atsak diye arıyoruz. I can't see you all, so I can't ask you to raise your hand and say, has anyone found any answers or guarantees yet? Evet, şu an yüzlerinizi göremiyorum ama bu cevapları ya da bu garantileri bulan var mı diye sorup el kaldırmanızı isteseydim keşke.
I'm going to guess the answer is no. Tahmin ediyorum cevap hayır olacaktır. It's so hard to sit with this uncertainty. Bu belirsizlikle kalabilmek gerçekten çok zor. Our natural tendency is to fight it. Doğal eğilimimiz bununla mücadele etmek, buna karşı savaşmak yönünde. Besides uncertainty, we have so many sources of stress. Bu belirsizliğin yanında pek çok stres kaynağı da var. The human body does well with short periods of stress. İnsan bedeni kısa dönemli streslerle iyi baş ediyor. We have a whole system designed to fight or run or freeze. Bütün sistemimiz savaş, kaç ya da don üzerine tasarlanmış. But we can't do this for months and months and months. Ama bunları aylar boyunca yapamayız. The human body does not do well with ongoing stress. İnsan bedeni sürekli devam eden stresle iyi anlaşamıyor. The system gets overloaded. Ve sistem aşırı yükleniyor. All this uncertainty and stress is affecting our children and it's affecting us. Bütün bu belirsizlikler ve stres hem bizi hem de çocuklarımızı etkiliyor. There's so much on parents' shoulders. There always has been, and now I think the world is seeing how much is on parents' shoulders. Ve ebeveynlerin üstünde çok fazla şey var. Zaten hep omuzlarında çok yük olmuştur. Şu an hiç görülmediği kadar fazla şey var. We've tried thinking harder and thinking harder. What do I do? What do I do? Düşünüyoruz, ne yapacağım? Daha sıkı düşünüyoruz, daha derin düşünüyoruz. We've tried yelling and screaming. Her şeyi denedik, bağırmayı, çağırmayı denedik. It's time to try something really new. Şimdi artık yeni bir şey denemeye başlamak lazım. Playing. Bu da oyun. The phrase that I usually use is get down on the floor. Buradaki kullandığım sözcük hadi yere yatalım. With young children, this means literally getting off your chair, turning off your phone, and sitting with children and joining them sometimes, not all the time, in that world they live in, the world of play. Bu çocuklar için şu anlama geliyor. Oturduğunuz koltuk, sandalye her neyse oradan kalkıp bir yere onların yanına gelip onların oyun dünyasına katılmak. Hadi otur. Many parents tell me I'm not playful. Pek çok ebeveyn bana şunu der. Ya ben hiç oyun oynayan biri değilim ki. Oyuncu değilim ki. Well, you're in luck. Şanslısınız. You happen to live with one of the world's great experts in play. Çünkü yanınızda dünyanın oyun konusundaki en şahane uzmanlarından biri var. Watch your child, do what your child does, do what your child tells you to do. Çocuğunuzu izleyin, çocuğunuzun yaptığı şeyi yapın ve çocuğunuzun size yap dediği şeyi yapın. Not about life decisions, but about playtime. Hayat kararlarınızla alakalı değil, oyun zamanınızla alakalı. With older children, get down on the floor is a metaphor. Burada daha ileri yaştaki çocuklarda hadi oturalım bir metafor. We join children in what they love to do with older children. We sit next to them while they watch their favorite TV show, even if we think it's really stupid. Daha büyük çocuklarda bu çocuğun yapmayı sevdiği şeye onunla katılmak anlamına geliyor. Belki yanına oturup izlediği şeyi izlemek. İzlediği şey bize çok saçma gelse de. We ask them to show us how good they are at their video game, even if we think it's a waste of time. Tamamen zaman kaybı olduğunu düşünsek de ya şu oynadığın bilgisayar oyunu var ya bana bir göstersene çok iyiymişsin diyordun hani gibi. I want to share some specifics about play. Oyunla alakalı bir takım spesifik şeyler paylaşmak isterim. If you want to make a big difference in your family, 10 minutes a day, then eğer ailenizde günde 10 dakika harcayarak gerçekten büyük bir fark yaratmak istiyorsanız, then I suggest 10 minutes of pillow fighting or playful wrestling, especially right before Zoom school or right before homework. 10 dakikalık böyle bir yastık savaşı ya da 10 dakikalık böyle şakacıktan güreşmek gerçekten çok iyi gelecektir. Özellikle Zoom okulları ya da o uzaktan yapılan bir ekran karşısına geçirecek zaman öncesi. Some children will take advantage of this pillow fighting by really getting out all of their feelings onto you, and you just need to take it and be delighted.
Evet, burada hazır elime yastığı geçirmişken, annem babam da karşımdayken diye bunu fırsat bilebilir çocuklar, böyle duygusunu gerçekten çıkarabilir. Sizin bunu almanız lazım ve bundan keyif duymanız gerekiyor. And some children will be more timid and fearful. Bazı çocuklarla yastıkla vururken daha böyle çekingen, daha korkulu olabilirler. You take your pillow and you throw it at them, but you miss them by 1 meter. Ne yapacaksınız? Yastığı alıp onları atacaksınız ama 1 metreyle ıskalayacaksınız onları atarken. And they're surprised by this game. Ve bu oyun onları şaşırtacak. If you have an additional 10 minutes available, Eğer bir 10 dakikanız daha varsa, then I suggest doing 10 minutes a day where you say to your child, I have 10 minutes, I'm putting away my phone, I'm not doing anything else, I'm just here with you, whatever you'd like to do. şunu diyebilirsiniz. 10 dakikayı tamamen sana ayırıyorum. Telefonumu kapatıyorum. Her şeyi bıraktım. Ne istersen onu yapalım. 10 dakikam var. Of course, your child will think 10 minutes, that's nothing, I want all day. Tabii ki çocuğunuz 10 dakikada neymiş, ben bütün gün istiyorum diye düşünebilir. And you'll think, oh, 10 minutes, how can I last 10 minutes? Siz de şunu düşünebilirsiniz. 10 dakika dedim ama ben bu 10 dakika nasıl dayanacağım diye. So you do as much as you can handle. Ne kadarını yapabilirseniz o kadarını yapıyorsunuz. And you want to keep it short because you want to be able to be extra enthusiastic during this time. Ve bunu biraz kısa tutmaya çalışıyorsunuz. Çünkü bütün o zaman boyunca olabildiğince şevkli kalmak durumundasınız. Now, I know many of you are thinking, I don't have 10 extra minutes. Evet, aranızdan yok ki 10 dakikam benim diyen çok kişi vardır. But the secret is that 10 minutes of playing saves you 20 minutes of nagging and begging and pleading and threatening. Ama işin sırrı şurada. 10 dakikalık oyun sizi 20 dakikalık bıdı bıdı yapmaktan, mızmızlanmaktan, ağlamaktan ya da tehdit etmekten kurtaracaktır. So I've talked about kind of wild play like pillow fighting and about the let's do whatever you want, those two kinds of play. İki tür oyundan bahsettik. Bir tane daha böyle çılgın oyunlar, yastık savaşıdır, güreştir. Bir de 10 dakika ne istersen yapalım oyunundan bahsettik. There's another kind of play that parents can do with children that's very, very helpful. Yine ebeveynlerin çocuklarıyla oynayabileceği ve çok faydalı olabilecek bir oyun daha var. And this is called reverse the roles. Hadi rolleri tersine çevirelim. Child goes to the doctor and gets an injection and they come home and they want to play doctor. Çocuk doktora gider, aşısını ya da iğnesini vurur, eve gelir, doktorculuk oynamak ister. Doktor oynamak ister. And who do they want to be? Ve kim olmak isterler? This time they want to be the doctor and they want to Bu defa onlar doktor olmak isterler. Onlar iğneyi yapmak isterler. And they want to play school. Eğer okulculuk oynayalım diyorlarsa, And they want to be the strict teacher. o katı öğretmen onlar olmak isterler. And they want to play bedtime. Eğer yatak vakti oyun oynayalım istiyorlarsa, And they put you to bed. onlar sizi yatırırlar. So many children will do this spontaneously. They'll do this kind of role reversal play. Pek çok çocuk bunu spontane bir biçimde yapar. Sürekli rol değiştirme oyunu oynarlar. If they don't, then you can introduce it. Eğer oynamıyorlarsa bu oyunu onlara siz öğretebilirsiniz. If they're having trouble with school, you say, let's play school. Diyelim ki okulda sıkıntı çekiyorlar. Hadi okulculuk oynayalım, okul oynayalım diyebilirsiniz. Who do you want to be? Bu okul oyunu oynayalım. Sen kimi oynamak istersin bu oyunda? If they're having trouble with the bedtime routine, you play this game not at bedtime. You play this game when you're not in a rush and already tired. You play it in the morning and you say, let's play bedtime. Eğer yatak vaktinde sıkıntı çekiyorsanız o zaman hadi yatak vakti oyunu oynayalım diyorsunuz ama bunu yatak vaktinde oynamıyorsunuz. Zaten yorulduğunuz, bir an evvel yatırılmak istediğiniz dönemde değil, sabah mesela. Hadi bakalım şimdi uykuculuk oynayalım, nasıl oynayalım gibi. The smile and the light tone of voice is very important. Buradaki gülümseme ve böyle yumuşak bir ses tonu, hafif bir ses tonu çok önemli. Because your child is expecting you to say, let's talk about bedtime, and that means you're in trouble. Çünkü çocuğunuzun duymayı beklediği nedir? Şu yatak vakti meselesini bir konuşalım bakalım. Buradan anladığı şey başın derttedir. But you do this when you're calm and relaxed and not in a rush, and you say,
let's play bedtime because we always fight about bedtime. Ama siz zaten keyfiniz yerindeyken, dinlenmiş halde ve rahatken bunu söylediğinizde hadi bir bakalım yatmaca oynayalım, yatağa gitmece oynayalım. Çünkü hep yatağa giderken sıkıntı yaşıyoruz derseniz you need courage and nerves of steel to play this kind of game. Bu tarz bir oyun oynamak için gerçekten çelik gibi sinirlere ve cesarete ihtiyacınız var. Because when your child plays your role, your child will show you exactly what you do. Çünkü çocuğunuz sizin rolünüze büründüğünde tam olarak sizin ona yaptığınızı yapacaktır size. And you have to stay in the child role and say, no, no, no. Ve sizin de çocuğun rolünde kalmaya devam etmeniz ve hayır yapmayacağım demeniz lazım. Or sometimes children will not play you, but they'll play the magical, wonderful you that they wish for. Ya da çocuk sizi oynamaz da sizin olmanızı istediği o harika büyülü hali oynar. So for example, in the game, you're the child and you say, oh, I don't want to go to bed, just read me one more book. Diyelim ki oyunda siz diyorsunuz ki ya ben daha yatmak istemiyorum, hadi bana bir kitap daha oku. And the child says, oh, you never have to go to bed. Çocuğunuz da diyor ki size o zaman, hiç gitmek zorunda değilsin ki yatağa, uyumak zorunda değilsin istemezsen. Oh, you're the best daddy in the whole world. Sen dünyadaki en iyi babasın diyorsunuz. Too bad I don't know any daddies like that. Çok üzgünüm, bunun gibi iyi daha çok fazla baba tanımadığım için üzgünüm diyorsunuz. With older children, they'll think this is too childish, this kind of play. Daha büyük çocuklar bu tarz bir oyun oynamayı çok çocukça bulurlar. But you can still do role-playing games. Ama yine de rol alma etkinlikleri, role play oyunları yapabilirsiniz. If you're having a conflict with a teenager, you might say, we've had the same fight so many times, let's switch and you be me and I'll be you and we'll have the same fight. Diyelim ki ergen çocuğunuzla bir konuda sıkıntı yaşıyorsunuz ve şunu diyebilirsiniz. Ya bak biz bunu sürekli tartışıyoruz. Gel bir rolleri değişelim. Ben çocuk olayım, sen anne ol, sen baba ol. Nasıl konuşacağız? Hadi konuşalım. You've heard the other person many times, so you know what they're going to say, so you can play their part. Zaten karşı tarafı çok defalar duyduğunuz için onların repliklerini gayet iyi biliyor olacaksınız. And when you do this, you're guaranteed to laugh, but you also both get a little more empathy for the other person. Böyle yaptığınızda sizi garanti ederim ikiniz de güleceksiniz. Gülmenin yanı sıra daha derin bir empati de duyacaksınız. This is a little off the topic, but this is a great technique for couples as well. Evet, biraz konu dışında kalabilir ama çiftler için de bu gayet güzel bir teknik. So I mentioned earlier that a very important kind of play, especially in stressful times, is roughhousing. Evet, itmece kakmaca oyunu özellikle zor zamanlarda oynanacak güzel bir oyun demiştik. Roughhousing oyunu. If I could see you, I would ask you, who here hates roughhousing? Eğer sizi görseydim şu an sorardım kim nefret ediyor itmece kakmaca oyunundan diye. And who loves roughhousing? Ve kim seviyor diye. And who isn't sure because they don't know what it is? Ve emin değilim diyenler kim acaba? Çünkü ne olduğunu bilmediğinden olabilir. And I assume there's people in every one of those camps. Ve eminim bütün bu farklı cevaplara sahip insanlar vardır. For those who hate it or are scared of it, I want to let you know that roughhousing is more like dancing than like fighting. Burada roughhousing dediğimiz şey oyun, itmece kakmaca oyunu aslında birazcık dans gibi. Kavgadan çok dans oyunu gibi. If you think about when actors are staging a fake fight scene, they have to be very tuned into one another, and it's actually very intimate. Eğer oyuncuları izlediyseniz, aktörleri izlediyseniz, eğer bir dövüş sahnesi yapacaklarsa birbirleriyle çok iyi bir senkrona girmeleri lazım. Birbirlerine çok iyi uyumlanmaları lazım değil mi bunu yapabilmek için? So roughhousing is high energy fun. İtiş kakış oyunları böyle çok yüksek enerjili eğlence oyundur. Sometimes it looks like a pretend fight. Evet, birazcık kavga ediyormuş gibi, şakacıktan kavga gibi görünebilir uzaktan. You can keep it fun by keeping it in little short bursts, because if you keep going a long time, it can escalate and get out of control. Bunu eğlenceli tutmanın yolu
Küçük küçük aralarla, küçük patlamalarla tutmak. Eğer uzatırsanız gitgide artan bir şeye doğru gidebilir, şiddeti artabilir. Böyle küçük küçük patlamalarla oynamak. So I want to share a few of my favorite roughhousing games that are good for starting out or maybe add to your repertoire. Başlangıç için çok iyi olacağını düşündüğüm birkaç itiş kakış oyunundan bahsedeceğim ya da mevcut repertuarınıza ekleyeceğiniz birkaç oyun. One is called the sock game. Bir tanesi Like the Socks We Wear. Yes. Çorap oyunu. You get on the floor with your shoes off and your socks on. Oturuyorsunuz yere, ayakkabılar çıkıyor, çoraplar ayakta. And you say 1, 2, 3, go. And you try to get everyone else's socks off and keep your own socks on. 1, 2, 3 hadi diyorsun ve kendi çorapların ayağında kalmaya çalışıyor ama herkesin çorabını çıkarmaya çalışıyorsun. There's another one called pushing hands. Bir de el itme oyunu var. It's a little hard to demonstrate with just me. Gösterimi biraz zor tek başımayken ama. But it starts out where you stand face to face with your hands out and your hands almost touching the child's hands. Şimdi böyle yüz yüze başlıyorsunuz. Ellerinizi böyle birbirinize doğru gösteriyorsunuz. Eller ama değmez halde. Neredeyse değecek halde. And you feel that force field between your hands. Ve ellerinizin arasındaki o güç alanını hissediyorsunuz. I watch a lot of science fiction TV, so I think of it as Bu aralar bayağı bilim kurgu izliyorum anladığım kadarıyla. Güç alanları falan. And it usually feels warm or tingly. Genellikle böyle biraz ılık, hafif karıncalanma hissedilir. And then you push each other's hands back and forth using the energy field between you. Ve sonra birbirinizin elini dokunmadan ama bu aradaki enerji alanını itiyorsunuz karşılıklı. It's a really fun experience, and it really shows you that roughhousing is about tuning into each other. Bayağı eğlencelidir gerçekten bunu yapmak ve bu itiş kakışın aslında birbirine uyumlanmakla alakalı bir şey olduğunu gösterir. And then you push hands, and you both push harder and harder and harder, but you match each other's energy level, so nobody goes anywhere. Sonra eller birbirine temas ediyor. İtiyorsunuz sert bir şekilde ama enerji seviyelerini tam denk getiriyorsunuz. Böylece kimse birbirinin elini itemiyor. And then you add a little spirit of competition. Sonra birazcık da rekabet ekliyorsunuz. Hadi ben ittim, hadi sen ittin diye. Of course, some children will want to skip those first few steps and go straight to the competition. Tabii ki bazı çocuklar o ilk birkaç adımı hemen atlayıp doğrudan rekabete girmek isterler. That's okay. Bunun da hiçbir sakıncası yok. I always recommend that you give children a good fight and then you let them win. Ben hep şunu tavsiye ederim. Önce çocuklara bayağı bir mücadele etme fırsatı verin. İyi bir verin mücadele. Sonra siz yenilin. They have so many places in life where they have no power. And they don't have money and they can't vote and they don't get to make big decisions. So they need a place in life where they can feel powerful. Çünkü hayatın pek çok yerinde güçleri olmadığını hissediyorlar. Paraları kazanamıyorlar, oy veremiyorlar, bir şeyi değiştiremiyorlar. Onun için onlara en azından güçlü olduklarını ve kazandıklarını hissettirecek deneyim yaşatmak önemli. And if you're afraid of this, if you're afraid to let children win, I want to tell you a story. Eğer çocuğun kazanmasına izin vermekten korkuyorsanız gelin size bir hikaye anlatayım. When my daughter was young, I taught her how to play table tennis, ping pong. Kızım küçükken ona masa tenisi oynamayı öğrettim. And it's hard to play at first, and she got very discouraged and she wanted to quit. İlk etapta oynaması çok zordur. O da zorlandı ve cesareti kırıldı. Oynamayacağım dedi. So I started letting her win, and she got more encouraged. Sonra kazanmasına izin verdim. O zaman cesareti arttı. And then I would make it a little bit harder, so she had to really play her best to win. Sonra birazcık ben kendi oyunumu zorlaştırınca o elinden gelen en iyisini yapmaya başladı kazanmak için. And one day she said to me, "Are you trying your hardest?" Bir gün bana dedi ki, baba elinden gelen en iyi şekilde mi oynuyorsun? And I said, "Would you like me to try my hardest?" İster misin dedim elimden gelen en iyi şekilde oynamak. And she said, "Maybe half your hardest." Belki elinden gelenin en iyisinin yarısı kadar oynamanı isterim dedi.
So she got filled up with confidence, and then she was ready to take a half step towards seeing what she's really got. Bütün cesaretini toplayıp en azından karşısında gerçekten ne olduğunun yarısını görmeye hazır hale geldi. The last game I'll describe is based on a pun, the English word for tackle. Son açıklayacağım oyunda bir sözcük oyunu. Tackle sözcüğü vardır İngilizce'de. In American football, this means grab someone and bring them down to the ground. Amerikan futbolunda tackle birini alıp yere sermektir. And it also means tackle a problem, like address something that's a challenge and a difficulty. Ama aynı zamanda bir sorunla baş etmek anlamına da gelir tackle sözcüğü. Yani hem alıp yere seriyorsunuz hem bu anlamda da baş etmek anlamına da geliyor. Çözmek anlamına da geliyor. So what I'll do is I'll say to a child, I know you're facing something. Maybe it's Zoom school is very difficult. Maybe they have a bully. Maybe they have a stress in their life. Maybe they have anxiety. And I say, I'm going to be that thing and you have to tackle me. Hı. Ve şöyle diyorum çocuğa. Çocuğun karşısında illaki bir şey vardır. Ya işte Zoom üzerinden uzun bitmeyen okullar vardır. Okulda ona sataşan birisi vardır. Başka bir kaygısı vardır. Diyorum ki bak ben oyum. O senin canını sıkan, seni zorlayan, seni endişelendiren şey o benim. Hadi beni yere ser. Hadi beni çöz. Hadi beni alt et. So they symbolically tackle their problem by physically tackling me and bringing me down to the ground. Fiziksel olarak beni alt ederek aslında zihinsel olarak problemi alt ediyorlar ve çözüyorlar. And again, you make them work for it, but eventually they conquer you. Evet, uğraştırıyorsunuz ama nihayetinde zafer kazanıyorlar. I've seen this on many different kinds of things, problems that children can use to symbolically use roughhousing to overcome. Ben bunu pek çok alanda kullanıldığını gördüm. Bu itmece kakmaca oyunlarının bir takım problemlerin sembolik anlamda çözülmesinde çok faydalı olduğunu gördüm. Let's turn to emotions. Peki, şimdi de duygulara geçelim. As I said before, this is also a native language of children. Dediğim gibi, duygu da çocuğun ana dilidir. They haven't learned yet that adult way of let's control all of our emotions. Henüz daha o yetişkinlerin çok iyi bildiği, hadi şu bütün duygularımızı kontrol edelim mi, onlar daha öğrenmemişlerdir. No matter what we were taught growing up, it's not healthy to suppress all of your emotions. Nasıl büyütülmüş olursak olalım, duygularımızı bastırmak çok sağlıklı bir şey değil. When we see eruptions of emotion, just violent rage or total terror, out of control, this makes it look like really this is bad. We should put it all back. Çünkü bütün o duygu patlamalarını gördüğümüzde, o hiddet, o dehşet, o böyle patlamayı gördüğümüzde dışarıdan bakarız da bu hiç iyi görünmüyor. Bunu kesin bir bastırmak, bunu bir kapatmak lazım üstünü deriz. But the goal of emotions is to flow like a river. Duyguların amacı bir nehir gibi akmaktır. If we put a dam and block the river and block the flow, it will flood over. Eğer önüne set çekerseniz eninde sonunda taşıyacaktır. And that flood makes us think, oh, we better make a bigger dam and block it more. Bu taşkın olduğunda da o zaman şöyle deriz. Ya demek ki benim daha yüksek bir set çekmem lazım. Daha derin bloke etmem lazım. And then the flood is bigger. Ve o zamanki taşkın daha da büyük olur. I heard a funny way to explain this. Bunu açıklamanın komik bir yolunu duydum bir yerde. If you send your emotions down to the basement, they don't go away. Eğer duygularınızı bodrum kata doğru iterseniz yürüyüp gitmezler, uzaklaşıp gitmezler. There's a gym in the basement and your emotions lift weights and they get stronger and stronger. Çünkü bodrum katında bir şey vardır, gym vardır. Orada sürekli ağırlık kaldırıp daha da güçlenirler yukarı çıkmayı beklerken. So I really worry when I hear parents talk about we have to teach children to control their emotions. Özellikle ebeveynler ya çocuklarımıza duygularını kontrol etmeyi öğretmeliyiz gibi şeyler söylediklerinde bu beni endişelendiriyor. Or if they're very psychologically aware and they've read emotional intelligence,
then they say we have to teach children how to manage their emotions. Veya aralarından birazcık böyle psikoloji okumuş yazmışlığı olanları var. Daha bilinçli bir seviyede şey diyorlar. Çocuklarımıza duygu kontrolünü öğretmemiz lazım. But too often people say manage, but they really mean control and suppress. Ama dilleri duygu kontrolü diyor olsa da, duygu yönetimi diyor olsa da aslında söyledikleri şey, kastettikleri şey duyguyu bastırmak, duyguyu kontrol etmek. Instead, the important thing is to know your emotions. Aslında burada önemli olan şey duygusunu bilmesi, duyguyu bilmek, duyguyu tanımak. And feel your emotions. Duyguyu duyumsamak. And let them flow to completion. Ve tamama erişini izin vermek, buna alan açmak. If children's emotions are like a river, then the job of the parent is to be the riverbank. Eğer çocuğun duygusu bir nehirse, ebeveyn de bu nehrin iki yakasıdır, iki kıyısıdır. The riverbank doesn't tell the river how cold to be, how warm to be, how fast to be, how deep to be. Nehir yatağı nehre ne kadar soğuk olacağını söylemez, ne kadar hızlı olacağını söylemez, ne kadar derin olacağını söylemez. The riverbank gently holds that river. Nehir yakası sadece o nehri nazikçe tutar. What this means for parenting is I see your feeling. Yani ebeveynliğin burada yapması gereken şey şu, duygunu görüyorum. I don't just see it, I accept it. Sadece görmüyorum, kabul de ediyorum. Oh, you're so mad. Çok kızgınsın, evet. Oh, that was scary. Evet, bu çok korkutucuydu. Oh, I'm so sad. I'm so sorry. Çok üzüldüm, çok üzgünüm. So you're not just seeing the feeling and accepting it, you're actually welcoming it. Sadece duyguyu görmekle kalmayıp, kabul etmekle kalmayıp, mümkünse ona böyle bir alan açabilmek lazım. Onu hoş karşılayabilmek lazım. When I was studying psychology, I had my first job as a teaching assistant and I was very anxious. Psikoloji okurken ilk işlerimden bir tanesi asistanlık yapmaktı hocaya ve çok gerçekten gergindim. And I was most anxious about office hours where students would come in and come in and ask me questions. Ve en gergin olduğum zamanlar da office hour dediğimiz o danışmanlık saatleriydi. Orada ders vermeyip ofiste otururduk. Öğrenciler gelip bir şeyler sorarlardı. So my professor gave me a tip. Hocam bana şöyle bir ipucu verdi. If you welcome people in and act like you have all the time in the world for them, they will be out of your office very soon. But if you are looking at the watch and you want them to leave, then they're never going to leave. Eğer gelenleri böyle çok büyük bir hoşlukla karşılarsan, dünyadaki bütün zamanı onlara hazırmışsın gibi onları eğer alırsan içeri, çok daha erken gideceklerdir. Ama sürekli saate bakarsan, ya aslında biraz da meşgulüm havası verirsen, daha da kalmaya devam ederler odanda demişti. And when I became a father, I suddenly remembered this and I thought, oh, it's exactly the same thing with children's emotions. Baba olduğumda birdenbire hatırladım. Aynı şey çocukların duyguları için de geçerli, çocuklar için de geçerli. We can fight them and we can block them with fear and threats, but they'll always just keep coming back unless we welcome them. Korkutmayla, tehditle sürekli bloke edebiliriz ama her zaman dönüp geleceklerdir aynı şeyle. If I could share just one thing about emotions, it would be there are not good emotions and bad emotions. Duygularla ilgili bir şey daha paylaşmam gerekirse o da şu olur büyük ihtimalle. İyi duygu, kötü duygu diye bir şey yoktur. Some emotions are more painful and then children need compassion and extra love from us. Bazı duygular acı vericidir sadece. O yüzden bunu duyan çocukların şefkate ihtiyacı vardır, sevgiye ihtiyacı vardır. So they need us to feel compassion for their suffering and they need us to share in their joy. Ne yapmanız lazım? Onların sıkıntısı varsa onlara şefkatle yaklaşmak, keyifleri varsa, neşeleri varsa bunu paylaşmak. Sometimes I fear that children can't win. Bazen çocuklar kazanamayacak gibi hissediyorum. If they're happy, then parents are thinking, I don't need to deal with them. I can just stay on my phone. They're fine.
Çünkü ebeveyn bakıyor, çocuğun keyfi yerinde, o zaman onunla ilgilenmeme gerek yok diyor, telefonla işine dönüyor. If they're angry, it's I don't want to hear you when you talk like that. Kızgın olduklarında da ben de böyle kızgın konuşursan sen de konuşmayacağım. Ben böyle konuşmayı sevmiyorum deyip tekrar geri başka yere dönüyorlar. If they're sad, it's what are you sad about that little thing for? It's nothing. Üzüntülülerse ya üzülecek başka bir şey mi bulamadım, buna da üzülünür mü diyoruz. So imagine the poor child thinking, isn't there any emotion that you will be okay with from me? Zavallı çocuğun duygusunu tahmin edebiliyor musunuz? Demiyor mudur? Ya var mı böyle bana okey diyeceğin, tamam bunu hissedebilirsin, hissetmeye hakkım var diyeceğin bir duygu var mıdır acaba diye düşünmüyor mudur sizce? Instead, it's, oh my gosh, you're so excited. Tell me all about it. Bunu demek yerine, bu çok heyecan verici, anlatsana bana daha neler oldu gibi. Oh my gosh, you're so angry. I really hear you. You were just so angry. Çok kızmışsın sen. Anlıyorum ama birisi çok damarına basmış. Haklısın. Anlıyorum. Oh, you're sad. Üzüldün mü? You wish that I said yes, but I said no. Evet, biliyorum çok üzüldü. Keşke evet dememi istiyordun ama ben hayır dedim, değil mi? You wish you could go to school, but school's online now. Sen gerçekten okula gitmek istiyordun ama şimdi okullar hep bilgisayarda, değil mi? We need to let children know I can bear your feeling without me flooding. Çocuklara şunu gösterebilmek lazım. Bu duygunla ben kalabiliyorum. Ben kaçmadan kalabiliyorum. So one way to embrace emotions is through play. Duyguya kucak açmanın yollarından bir tanesi de oyundur. If you're a person who buttons up your emotions or some of them, and you have a child at home, then you can just pick a character and give that character that different emotions. Eğer siz kişilik olarak bazı duygularını ilikleyip kapatmış bir insansanız ya da hepsini, oyun vakti geldiğinde kendinize obje, böyle bir oyuncak bulabilirsiniz ve bazı duyguları bu oynayabilir. This lets you practice expanding your capacity for emotional expression. Duygusal ifadeniz konusunda, duygularınızı ifade etme konusunda size pratik yapma şansı verir bu küçük oyuncak aracılığıyla oynamak. And that'll help expand your capacity for empathy and welcoming children's emotions. Empatiye, çocuğun duygusuna alan açmaya dair kapasitenizi arttıracaktır bu da. So for me, it's hard for me to get angry. Anger is a difficult emotion for me. Mesela benim için kızmak zordur. Kızgınlık, öfke benim için zor bir duygu. But when I'm this guy, I can be really angry. Ama bu elimdeki oyuncak olduğumda çok kızabiliyorum. You woke me up. I was taking a nap and you woke me up. Arrgh! 2 dakika uyuyordum. Beni uyandırdın. Niye uyandırdın? Gibi. Okay, I'm going to move on to the next principle, which is discipline. Peki. Bir sonraki ilkemize devam edelim. O da disiplin. I have an invitation for you. Sizin için bir davetim var şimdi. And that is to eliminate the word misbehavior from your vocabulary. Bu da sözlüğünüzden davranış bozukluğu sözcüğünü çıkarmanız. Yanlış davranış sözcüğünü çıkarmanız. And I suggest to call it troubling behavior instead. Onun yerine sıkıntılı davranış diyebiliriz. We're so quick to see that children have done bad and done wrong, and then our only response is to punish or threaten or scold them. Çocuklarda bir şeyi ters, yanlış ya da istemediğimiz gibi yaptıklarında bunları görmekte çok iyiyiz. Hemen onları ya azarlayıp ya cezalandırıp ya da başka bir önlemle buna yanıt veriyoruz. But the research is very clear that punishment is harmful for children. Ama araştırmalar çok net gösteriyor. Cezalandırma çocuklar için zararlı. When children are punished, it's also not very effective because there's also research that when children are punished for doing something, they're likely to do the same exact thing 10 minutes later. Ve yine araştırmalar çok etkili bir şey olmadığını da gösteriyor. Çünkü çocuklar bir şey için cezalandırıldıklarında muhtemelen 10 dakika sonra geri aynısını yapmaya eğilimindeler. They just learn to do it when you're not looking. Bakmıyorken, siz görmüyorken yaparlar. So if it's not misbehavior, then what is it? Peki davranış bozukluğu değilse nedir bu? I think that it's just really helpful to see things from a new perspective. Burada
daha doğrusu yaramazlık mı desek buna? Bunu farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak lazım aslında. And instead of calling it misbehavior, we say, oh, my child did this because he was overloaded with emotion. Bunun adına yaramazlık demek yerine, çocuğum yaramazlık yaptı demek yerine, çocuğum bunu yaptı çünkü duygularını kaldıramayacak durumda o an diyebiliriz. The older sibling hit the baby because he was overwhelmed with jealousy. I missed you there because of the connection. Can you say that again, please? The older sibling hits the baby because he's overcome with jealousy. Hı-hı. Büyük kardeş küçük kardeşe vuruyor çünkü kıskançlık duygusunu taşıyamaz hale geliyor artık. The child broke the expensive thing on your table, vase on the table, because he was just so excited. Ya da çocuk o masadaki pahalı vazoyu kırdı çünkü heyecanına hakim olamadı. When you have feelings overload, you know that punishment does not help feelings that are overloaded. It makes them more overloaded. Duygu bir kere taşmışsa bunu cezalandırmak duyguyu daha da taşırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. It might be a matter of a child's unmet needs. Bu çocuğun karşılanmayan bir ihtiyacı meselesi olabilir. A child doesn't want to go to bed and they're very uncooperative at bedtime. Çocuk yatağa gitmek istemiyor, uyku vaktiyle ilgili herhangi bir işbirliği kesinlikle yok. They're not misbehaving. They just have an unmet need for enough time with you and enough deep connection with you. Yaramazlık yapıyor değiller aslında. Orada sizinle daha fazla temas sahibi olmaya, sizinle daha fazla bağlanmaya dair karşılanmamış ihtiyacını ortaya koyuyor. Sometimes the cause of the behavior is tension in the home. Bazen bu davranışın nedeni evdeki gerginlik olabilir. Sometimes what a child does is actually completely normal, but it really bothers us. Bazen de çocuğun yaptığı şey tamamen normaldir ama bize dokunur. When a toddler drops of food onto the floor from the high chair, they're not being bad. They're doing science experiment. Daha küçücük çocuklar daha böyle mama sandalyelerinde sizin onlara ye diye verdiğiniz şeyi yere atarlarken aslında orada sinir bozucu olmaya çalışmıyorlar. Onlar bir bilim deneyi yapıyorlar orada. But you know about gravity, so you don't think this is very interesting, and you just see it as being bad. Ama siz yer çekimini bildiğiniz için bu durum size hiç ilgi çekici gelmiyor. Sadece bak işte gene yaramazlık yapıyor diyorsunuz. When a 3-year-old or a 4-year-old tells their first lie, parents are so upset, and my child is destined to go to prison. My child is lying. This is terrible. Özellikle 3-4 yaşında çocuk ilk yalan söylediğinde ebeveynler çok endişeleniyorlar. Allah'ım çocuğum bir de yalancı ne olacak? Hapse mi düşecek? Nerede bitecek bunun sonu diye. But when a child first tells a lie, this is actually a developmental advance. Ama çocuk ilk yalanını söylediğinde aslında bu gelişimsel ilerlemedir. A very young child believes that everything in their head is also in your head. Çünkü çok küçük yaştaki çocuklar kendi kafalarındaki her şeyin sizin de kafanızda olduğuna inanırlar. But they get to be 3 or 4 and they realize you don't know everything that's in my head. Ama 3-4 yaşına geldiklerinde şunu görürler. Ya sen benim kafamın içinden geçen her şeyi bilmiyorsun aslında. I can tell you I brushed my teeth and you Ben don't sana know if I dişimi did it. fırçaladım diyebilirim. Dişimi fırçalamamış olsam da bunu bilmene imkan yok. And this is called the theory of mind, and it's crucial for empathy. It's crucial for taking somebody else's perspective. Buna zihin teorisi diyoruz. Empati açısından bu çok hayati önem taşır. Başka birinin perspektifini anlayabilmek açısından çok büyük önem taşır. So instead of seeing that lie as a moral failure, you can see it as a developmental advance. Yani bu yalanı ahlaki bir başarısızlık olarak görmek yerine gelişimsel bir ilerleme olarak görmek lazım. So I offer this as an exercise. The next time that you think my child has misbehaved, I have to do something about it. To do this exercise in new perspective.
O yüzden bu size bir egzersiz olsun. Bir dahaki sefer ya bu gene yaramazlık yaptı, ya bu gene bu nasıl davranış gibi bir şey geçirdiğinizde aklınızdan lütfen bu taraftan, bu bakış açısıyla bir olayı düşünmeye sizi davet ediyorum. You may never know for sure if it's really one of these other things, but you ask the questions and that changes things. Bu nedenlerden, hangi nedenlerden olduğunu tam olarak asla bilemeyebilirsiniz ama en azından davranışı gördüğünüzde kendi içinizdeki bu sorgulama, bunu sorgulayabilmeye, başka açıdan bakabilme hali pek çok şeyi değiştirecektir. Is my child overloaded with feelings? Acaba çocuğun bir takım duygularla taşmış durumda mı? Are there any needs that are not met? Acaba karşılanmamış bir ihtiyacı mı var? And the ones I usually look for are a need for connection and a need for autonomy to make choices and also to be the best. Benim arkasında aradığım muhtemel opsiyonlar arasında şu vardır. Temas isteği, daha fazla temasa duyma, bağlantı duyma ihtiyacı. Bir de otonom olma, bağımsız, özerk olma, en iyisi olma ihtiyacı vardır. Is a child's behavior a response to tension in the home? Ya da çocuk evdeki gerginliğe karşı mı böyle bir davranışa giriyor acaba? Is a child doing something normal and I just have to learn how to not have it bother me so much? Ya da çocuk aslında normal yaptığı şey ama ben onu çok fazla takmamayı mı öğrenmem gerekiyor? Now, even with these new perspectives, children still need limits. Bu yeni bakış açılarına sahip olsanız dahi çocuklar limitlere ihtiyaç duyarlar. You still can't hit the baby no matter what the reason is. Arkasında yatan neden ne olursa olsun küçük bebeğe vurulmaması gerekiyor. But most of us only are aware of one way to set a limit. Ama çoğumuz sınır koymak konusunda sadece tek bir yol biliyoruz. And that's a loud and harsh and nasty no. Bu da sesli, kocaman, gürleyerek bir yapmadır. So some of us have a habit of doing that, and some of us have a habit of avoiding limits because we don't want to do that. Bazılarımız bunu yapmaya alışkanlık haline getiriyor. Bazılarımız da bunu yapmak istemediği için bundan kaçınmaya alışkanlık haline getiriyor. But there are many ways to set limits that maintain connection, that are not harsh. Ama hala temasta kalmaya izin veren, bağlantılı olmaya izin veren bir sürü sınır koyma hali var. Çok sert olmayan sınır koyma halleri var. No, I'm not going to let you hurt the baby. Ama senin bebeğin canını yakmana izin veremem. Oh, no, you don't. Yok, bu böyle olmaz. Pick on somebody your own size. Hadi kendi boyutlarında bir şey bul bakayım, onunla kavga etsen. Come have a battle with me instead of with the little baby. Gel bakayım beni devirebiliyorsan. So you can be warm, you can be lighthearted, you don't have to be harsh. Yani böyle sıcak, böyle çok katı olmadan bunu yapmak mümkün. This is hard to do. It's hard to break that habit. Evet, bunu yapmak zor. Alışkanlık olarak yerleşmişse bunu kırmak zor. I had to practice in the mirror saying no in a relaxed tone of voice. Daha rahat bir ses tonuyla ayna karşısında pratik yaptım ben defalarca. Nasıl hayır diyeceğim diye. The next principle is the one that I promised to explain. Is called be the calm second chicken. Calm second chicken. Diğer ilke de size açıklamaya söz verdiğim sakin ikinci tavuk olmak. A chicken, like many animals, if you hold it down on its side, it will immobilize. Tavuk oluyorum. Nasıl? Tavuğu alırsanız böyle tutup yere doğru yatırırsanız ve elinizi üstünde tutarsanız böyle kalır, donar kalır. Aynı şekilde hareketsiz kalır. This is a fear response, and it's a good one because hawks that eat chickens won't eat it if it's already dead, so they're playing dead. Bu bir korku yanıtıdır. İşe de yarar. Çünkü o şahinler, kartallara ölüyse hayvan onu yemezler. Well, if a chicken is immobilized like this, it will stay for about a minute and then it will jump up and walk around again. Tavuk bu hale girdiğinde şöyle kalır bu hareketsiz haliyle 1 dakika kadar. Sonra sağa sola bakar ve bu halinden çıkıp hareket etmeye başlar. But if there's another chicken that's also immobilized, they both will stay for a very long time. Ama yanında başka bir tavuk da aynı şekilde hareketsiz biçimde yatmışsa çok uzun süre beraber hareketsizlikte kalırlar. Each one is thinking, I don't see a hawk up there,
but that other guy's not getting up. So maybe they see a danger, so I'm not getting up either. Çünkü şu geçer içlerinden. Ya tamam Kartal Şahin yok ama madem bu arkadaş yatıyor demek ki benim de yatmamda bir hayır var diye düşünürler. But if one is immobilized and there's another chicken walking around, ama ikisi de böyle yatıyorken ve başka bir tavuk yürüyorsa, then the one that was immobilized pops up immediately. Hemen yerde olan kalkar. There must not be any danger around here, or otherwise that guy would get it. So it must be safe. Madem bu arkadaş geziyor, ben de gezebilirim. Demek ki Kartal Şahin yok etrafta der. So when I started thinking about anxiety, I remembered these experiments that I had read about, and I actually did myself in 8th grade science class. 8. sınıf fen bilgileri dersinde olan bir deney. Bunu yaptım anksiyete üzerinde çalışırken. So when children are anxious and fearful, they need to look out and see a calm second chicken over there. Çocuklar kaygıya girdiklerinde, stresliyken etrafa bakınırlar ve sakin ikinci tavuğu ararlar. But human children have a bigger brain than chickens, so it's not enough to just see the calm second chicken. Ama insan çocuklarının bir beyinleri birazcık daha gelişkin olduğu için sadece ikinci sakin tavuğu görmekle yetinmezler. Because children have something that we don't think chickens have. Çünkü çocuklarda, tavuklarda olduğunu düşünmediğimiz bir şey vardır. And that is an imagination. O da hayal gücü. So the child can be looking, and there you are, calm, but in the child's mind is danger, danger, danger. Evet, çocuk size bakıyor, sakin görünüyorsunuz ama çocuğun zihninde sürekli bir tehlike, tehlike, tehlike var. So we need to draw the child's attention past that danger, danger, and actually see you. O noktada bizim yapmamız gereken çocuğun dikkatini o tehlike var, tehlike vardan çekip sizi gerçek anlamda görmesini sağlamak, dikkatini size doğru gelmesini sağlamak. So the second chicken technique is to say to the child who's fearful and anxious, "Can you look in my eyes and tell me what you see?" İkinci tavuk tekniğinde çocuk korku, endişe içerisindeyken şunu diyorsunuz. Gözlerime bakar mısın? Gözlerinde ne görüyorsun? Now you can see this doesn't work perfectly if you're also scared and anxious. Tabii siz de kendi içinizde korkmuş ve kaygılıysanız bu işe yaramayacaktır. I mean, if you're also scared and anxious about the same thing. Yani aynı şeyle alakalı, mevcut durumla alakalı siz de korku ve endişe içindeyseniz işe yaramayacaktır. If the child is scared of monsters under the bed, you might be scared that your child will never go to bed, but you're not scared of the monsters. Eğer çocuk yatağın altındaki canavardan korkuyorsa, siz belki ya bu çocuk hiç kendi başına uyumayacaktan korkuyor olabilirsiniz ama yatağın altındaki canavardan korkmuyorsunuzdur. But if your child is scared of COVID and you're also scared of COVID, then you can't say look in my eyes. Ama çocuğunuz COVID'den korkuyorsa, siz de COVID'den korkuyorsanız, bak bakayım gözünde ne görüyorsun diyemezsiniz. Instead, you're honest. Onun yerine dürüst davranmanız lazım. And when it comes to strong emotions, I like to say, be honest with your children, but turn the volume down. Güçlü duygular söz konusu olduğunda ben şöyle diyorum. Çocuğunuza dürüst olun ama sesi biraz kısın. Don't freak them out with a full blast of your fear. Bodoslama korkunuzun kökenini verip çocuğu ürkütmeyin, korkutmayın. I'm a little bit worried about that too. Evet, bu biraz beni de endişelendiriyor. So you're honest, but you turn the volume down. Evet, dürüstsünüz ama sesi biraz kısıyorsunuz. And when you share the fear, you share with your child what you're doing about it. Korkuyu paylaştıktan sonra bununla ilgili ne yaptığınızı da paylaşıyorsunuz çocuklar. And there's two different kinds of things I mean when I say share what you're doing about it. Bununla ilgili ne yaptığınızı paylaşın derken iki farklı şey var kastettiğim. One of them is the practical things. Bunlardan bir tanesi pratik olan şeyler, pratik uygulamaya yönelik şeyler. I'm worried about that too. So that's why we wear masks and wash our hands and all that other stuff. Evet, Covid beni de endişelendiriyor. O yüzden bak maske takıyoruz, elimizi sürekli yıkıyoruz gibi. But you also need to share what you do on the feeling side. Ama duygu tarafında da ne yaptığınızı paylaşmanız lazım. When I still have leftover anxiety or worry, I
take deep breaths, or I splash cold water on my face. Mesela içimde bir türlü geçmeyen o kaygı olduğunda, o sıkıntı olduğunda şöyle bir derin nefes alıyorum ya da yüzüme bir şöyle soğuk su çarpıyorum gibi. And then you could say, do you want to do that together? Ve sonra şunu diyebilirsiniz. Hadi bunu beraber yapalım mı? It's common for parents to say, you need to relax. Çünkü ebeveynler hep şunu söylerler. Ya bir rahatla, bir sakin ol. I don't think anybody has ever responded to that by saying, oh yeah, thanks, good idea, I'm going to go relax. Buna şöyle bir cevap tarih boyunca verilmemiştir herhalde. Ha sakin mi olacaktın? Ha tamam şimdi oldum sakin. It's much more effective to say, oh, I think we're both running scared. We got a lot of anxiety going on in the house. Let's do some family deep breathing. Onun yerine şöyle demek. Ya hepimiz endişelendik değil mi? Bu bayağı bizi korkuttu bu olup biten. Hadi şöyle ailecek bir derin nefes alalım mı? And even if they don't join you, you do it. Onlar size katılmasalar bile siz yapın. It sends calm out to do that. Bu sakinliği, rahatlığı etrafa yansıtır bunu yapmak. There's something similar that I do. I saw this in a book. It was pat the baby. We pretend you have a baby on your shoulder and you're patting the baby. Bir kitapta okumuştum. Bebeği pışpışla egzersizi var. Sanki kucağınızda bebek olduğunu düşünüyorsunuz ve kendi omuzunuzu pışpışlıyorsunuz. When I'm in the olden days when I was on airplanes, if I was on a plane and there's a screaming baby and I start to get that you get from a screaming baby. O eski günlerde uçağa bindiğimizde uçakta ağlayan bir bebek varsa o bebeğin ağlaması bende bu uyandırırsa I would just do this. Böyle yapardım. And I calm down. Ben sakinlerdim. And sometimes the people around me calm down. They don't know why. Ve bazen etrafındaki insanlar da sakinleşirlerdi neden olduğunu bilmeden. And depending how close the baby is, maybe the baby calms down a little bit too. Ve ne kadar yakın oturduğuna bağlı olarak bazen bebek bile sakinleyebilirdi. I want to offer some child-friendly relaxation ideas. Evet, birkaç tane çocuk dostu rahatlama fikri paylaşmak isterim. But before we suggest relaxation to children, though, we have to make sure that they are ready to relax and want to relax. Şimdi çocuklarla rahatlamaya başlamadan evvel şundan emin olmak lazım. Acaba rahatlamayı istiyorlar mı, rahatlamaya hazırlar mı? Because if they're very anxious and we say, oh, relax, they're going to think you don't know what you're talking about. Now I have to be extra alert because you don't even see that it's dangerous. Eğer çocuk kaygılıysa, yüksek kaygı halindeyse, endişeliyse ve sonra rahatla, sakinle derseniz çocuk bu defa şunu düşünüyor. Ne sakin ya? Benim şu an gerçekten çok gergin olmam lazım. Sen de anlamadığına göre durumu benim daha da gerilmem lazım diye düşünecektir. So make sure that they're ready to relax before you suggest this. O yüzden rahatlamaya önermeden evvel rahatlamaya hazır olduklarından emin olmanız lazım. So one of them is called pizza breath. Bunlardan bir tanesi pizza nefesi. You pretend you have a piece of pizza on your hand. Elinizde bir dilim pizza varmış gibi yapıyorsunuz. And first you smell the wonderful smell with your nose. Önce siz kokluyorsunuz o harika kokusunu pizzanın. And then you cool it with your breath, with your mouth out. Sonra soğutuyorsunuz nefesinizle verirken. diye. And then there's dragon breath. Bir de ejderha nefesi vardır. You pretend you're a dragon guarding the treasure. Bir hazineyi koruyan ejderha olduğunuzu düşünüyorsunuz. Someone's coming to get my treasure. Gelip birisi hazinemi çalmak mı istiyor? So again, you breathe in through your nose to smell the human who's coming to get your treasure. Gelip hazineyi çalmak isteyen insanın kokusunu alıyorsunuz, burnunuzda kokluyorsunuz bir. And then you breathe out fire. Sonra da ağzınızdan ateş püskürtüyorsunuz. And if you do both of these with children, they're a little curious about how you can breathe out cool air and hot air. Like, how can that be? Bunu yaptığınızda çocuk şunu merak edecek. Nasıl ya böyle alırken soğuk, verirken nasıl sıcak oluyor? Bunu merak etmeye başlayacak.
So everything I've said so far requires parents to be in a pretty calm and light state. Evet, şu ana kadar söylediğim bütün teknikler ebeveynin nispeten daha böyle sakin ve rahat bir yerde olmasını gerektiriyor. And what about when you are having big, strong feelings? Peki siz çok büyük ve zorlu duygular yaşıyorsanız ne olacak? That makes it hard to be the calm second chicken. Burada sakin ikinci tavuk olmayı zorlaştırıyor. Makes it hard to set the limits with connection. Bağlantılı bir biçimde sınırlar koymayı zorlaştırıyor. Hard to be playful. Oyuncu olmayı zorlaştırıyor böyle duygular içinde olmak. So I want to suggest a few things to do when you find yourself with those strong feelings. O yüzden siz kendinizi bu zorlayıcı güçlü duygular içerisinde bulursanız neler yapmanız gerektiğine dair birkaç öneri paylaşmak isterim. And this is so important because most of us were taught to ignore or deny those feelings. Bu çok önemli çünkü çoğumuz duygularımızı göz ardı etmek ya da inkar etme eğilimi içerisindeyiz. Bu öğretildi bize. Or we grew up with people spraying those feelings all over and we learned that habit. Ya da bütün bu duyguları boca eden insanlarla büyüdük ya da boca etmeyi öğrendik ve biz de bunu yapıyoruz. Ne varsa boca etme halindeyiz. So I'll share 4 quick ideas of what to do with a big feeling. Büyük duygularla ne yapmanız gerektiğine dair kısaca 4 şey paylaşacağım. The first is to explore it. Birincisi keşfetmek. What do I notice in my body? Bedenimde şu an ne fark ediyorum? Tense muscles, rapid Kasılmış breathing. kaslar, sıklaşmış nefesler. How intense is this feeling from 1 to 10? Birden 10'a kadar puan versem ne kadar yoğunlukla bir his yaşıyorum şu an? What images do I have? Ne gibi imgeler var zihnimde? Ne geliyor aklıma, gözümden? Aklımdan ne geçiyor? What do I feel like doing with this feeling? Bu duygular geldiğinde ne yapasım geliyor bunlarla? The next one after explore is to ease the feeling. Keşiften sonra rahatlatma, sakinleştirme. This is different than denying it and suppressing it. Bu baskılamadan ya da inkar etmekten farklı. You acknowledge the feeling and you see if you can let it fade out. Duyguyu fark ediyorsunuz, olduğunu kabul ediyorsunuz ve yavaş yavaş azalmasına izin vermeye çalışıyorsunuz. If my fear is at 10, maybe I count down for 10, 9, 8, 7. Eğer korkum 10 seviyesindeyse aşağı doğru sayarak azaltmaya çalışıyorum. 9, 8, 7 diye. Now, often easing a feeling is not possible or is not enough. Çoğunlukla duyguyu sakinleştirmek ya mümkün değil ya da yeterli değildir. I'm a big fan of mindfulness and meditation, but I think that it's not accurate to think that most people can just sit quietly and the feelings will just fade away. Mindfulness, meditasyon bu tarz şeylerin çok büyük taraftarıyım. Ama bir taraftan da insanlar sadece sessiz olup durduklarında bütün o duygular gidecek diye bir şey yok. We also need to release feelings. Duyguları salmak da gerekiyor. So I'm going to have to trust that you'll join me in this and do this together with me. Bakalım hadi bana katılın bunu beraber yapalım. Katılacağınıza güveniyorum. So to release fear and anxiety and worry, here's my favorite. Korku, anksiyete, kaygı bunları salmak için en sevdiğim şey şu. Okay, do it with me. Tamam mı? Yapıyor muyuz? So I call this shaking on purpose. Hani böyle kasıtlı olarak titriyorsunuz, bırakıyorsunuz. For anger, I like to take a cloth, or in this case, it's a stuffed doll. Öfke için bir parça bez ya da böyle bir peluş bebek olup bunu sıkıyorsunuz böyle. I twist it and I shoot laser beams from my eyes into it. Böyle kıvırıyorum, büküyorum, bir taraftan da gözümden lazer ışınları gönderiyorum ona. And I growl a little bit. Ve birazcık da hırlıyorum. So you see the difference between easing and releasing. Yani salmak ve
azaltmak arasında, sakinleştirmek arasında bir fark var görüyorsunuz. So to ease anger, I might make a big fist and then let it go. Öfkeyi azaltabilmek için yumruğumu sıkıp yavaşça bırakabilirim sonra. To release the anger, I might go and make sure I'm not actually hurting anyone. Ama öfkeyi salıverebilmek için yapabilirim ta ki o kadar sinirli olmadığımı hissedene kadar. If the feeling's too intense for any of these, then we do emotional emergency first aid. Eğer bütün bunları yapamayacak kadar yoğun ve zorlu duygular içindeysek o zaman duygusal ilk yardım denen şeye başvuruyoruz. Very cold water is the best thing for this. Çok soğuk su bu anlamda en iyi duygusal ilk yardımdır. If you can put your whole head in ice cold water, then that's the best. Bütün kafanızı buz gibi soğuk suya daldırabilirseniz ne âlâ. En güzeli bu. All mammals have a reflex where if their head is in ice cold water, their heart slows down. Çünkü bütün memelilerin eğer kafaları buz gibi soğuk suya dalarsa kalplerini yavaşlatmak gibi bir refleksleri var. You can't always do that, so you can just splash some cold water on your face. Her zaman tabii bunu yapmak mümkün değil ama ne yapabilirsiniz? Çok soğuk suyu yüzünüze şöyle bir çarpabilirsiniz. Or get a plastic bag with water and ice cubes and put it on your top half of your face. Ya da içinde buz parçaları olan soğuk su bulunan bir poşeti alıp torbayı alıp böyle buraya yerleştirebilirsiniz. Very intense, vigorous exercise is also a way to do that emotional first aid. Duygusal ilk yardımın arasında bir de böyle yoğun egzersiz yapmak olabilir. O da işe yarıyor. And if you don't have the time and place to go run, you can just do it sitting in your chair for a minute. Koşacak yeriniz ya da zamanınız yoksa oturduğunuz sandalyede bile bunu yapabilirsiniz. And it is even better if you imagine that there's a lion chasing you. Ve özellikle arkanızdan aslan kovalıyormuş gibi de hayal ederseniz çok daha iyi işe yarayacak. Okay. Peki. The next principle is to accept yourself. Bir sonraki ilkemiz de kendini kabul etmek. I find that the parents who are most committed to being the best possible parents they can be are also the ones who are the most critical of themselves. Burada en iyi olabilecek yerde olan ebeveynler genellikle kendilerinden en fazla kendileriyle ilgili en eleştirici de olanlar. We really need to replace that self-criticism with self-compassion. Bu kendimizi sürekli eleştirebilme halini aslında çok iyi ebeveyn olabilecekken olduğumuza rağmen kendimizi en iyi eleştirmek yerine kendimize şefkat göstermeyle bunu değiştirmek lazım. I'll give you just a short definition of what I mean by self-compassion. Öz şefkatle alakalı ne kastettiğime dair bir tanım vereyim size. To treat yourself the same way you would treat a dear friend. Treat yourself the way that you treat a dear friend. Yourself the same way you would treat a dear friend. Kendinize çok sevdiğiniz bir dostunuza davrandığınız gibi davranın. If a dear friend came to you and said, I yelled at my kids, I feel terrible, or I messed up in a big way, how would you talk to them? Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız size gelse desek, ya batırdım işleri, gittim çocuğa bağırdım, çoluğa bağırdım, şöyle yaptım, kendime hakim olamadım dese ne dersiniz? What words would you use? Hangi sözcükleri kullanırsınız? What tone of voice? Nasıl bir ses tonuyla konuşursunuz? Now, when you mess up, what words do you use to yourself? Peki siz işleri batırdığınızda kendinizde hangi sözcükleri kullanıyorsunuz? What tone of voice is that in your head? Kafanızda nasıl bir ses tonu oluyor? For most of us, there's a big gap between those two. Çoğumuz için bu iki ses tonu ve sözcükler arasında büyük fark var, değil mi? You deserve the same compassion as your friend does. Yani çok sevdiğiniz o arkadaşınıza gösterdiğiniz şefkati siz de hak ediyorsunuz. It's very clear to me that when parents have difficulty, that if I was in their same shoes, I would be having the same difficulty. Çünkü ebeveynlerin zorluk yaşadığı anları görüyoruz ve hep şunu düşünürüm. Ben onların yerinde olsaydım ben de aynı zorluğu yaşardım. Besides self-compassion, there's something parents need and don't usually have time for.
Yine bu öz şefkat ve yanında bir şey daha var. Ebeveynlerin ihtiyaç duyduğu ama yeterince zaman bulamadıkları bir şey. And this is taking time for reflection. O da oturup düşünmek için kendine zaman vermek. Olup biten üzerine bir takım yansıtmalarda bulunmak için kendine zaman tanımak. Do any parents take a minute at the end of the day and say, what did I do well today? Acaba var mı aramızda herhangi bir ebeveyn günün sonunda şöyle durup düşünüyor mu? Ya ben bugün neleri iyi yaptım acaba diye. Beating yourself up and thinking how terrible you are is not self-reflection. Sürekli kendinizi dövmek, kafanızın içinde sürekli kendinizi eleştirmek, öz yansıtmada bulunmak değildir. There's an old Sufi story about Mullah Nasruddin. I don't know if I'm Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var, eski bir Sufi hikayesi var. And he was chopping down a tree in the woods. Alıyormuş. He was doing what? He was chopping a tree with an axe. Elinde baltayla bir dalı kesiyor. And his axe was so dull and old that every time he chopped, only a tiny little toothpick came off. Ve gerçekten çok körelmiş bir balta. Her ağaca vurduğunda sadece küçücük bir kürdan kadarlık bir şey kopuyor sadece. And his friend came and saw him and said, you need to sharpen your axe. Arkadaşı geliyor diyor ki bak o baltayı keskinlemen lazım. And he said, I don't have time. I have to get this tree down. Diyor ki zamanım yok. Bu ağacı benim kesmem lazım diyor. So the meaning I think is obvious that it's worth the time to step back and reflect and sharpen our Buradan tools. benim anladığım şey şu. Gerçekten o zamana değer. Şöyle bir adım geri atıp o aletinizi, amacınız neyse onu keskinletmek için o zamanı ayırmak gerçekten değer. If self-compassion is hard for you, then I have a suggestion. Eğer kendine şefkat göstermek size zor geliyorsa bir önerim var. Think about who there is in the world who could see you and see the whole picture and not judge you. Düşünün bakalım acaba dünyada kim var sizi tam anlamıyla görebilecek, bütün resminizi görebilecek ve sizi yargılamayacak? Kim var? Somebody who would admire you for all your efforts and everything you get right. Yaptığınız bütün çabalarla alakalı size hayranlık duyan, bütün doğru yaptığınız şeylerle ilgili size hayranlık duyan kim var? And somebody who would have compassion for you when you fall short. Ve özellikle bir şey yetersiz kaldığınızda, yapamadığınızda size şefkat duyan kim var? It could be somebody that you knew or know now. Tanıdığınız birisi olabilir. It could be someone from history or from literature. Geçmişten birisi olabilir, tarihten ya da edebiyattan birisi de olabilir. My grandmother was not like that. She was kind of full of criticism. Benim büyük annem bu kişi değildi. Kendisi eleştiri dolu bir insandı. But I have in my mind an imaginary grandmother. Ama ben zihnimde hayali bir büyük anneye sahiptim. And she's made out of grandmothers of my friends and grandmothers from movies and books. And she's warm and she's loving and she just thinks I'm the best thing and she doesn't care any mistakes that I made. Filmlerde izlediğim büyük annelerden, arkadaşlarımın büyük annelerinden, kitaplarda okuyup sevdiğim büyük annelerden karma bir büyük anne yaratmıştım kendime zihnimde. Ve o beni ne olursa olsun seviyor, hiçbir hatamı önemsemiyor, benim en iyisi olduğunu düşünüyordu. We all have different voices in our head or like an inner board of directors. Evet, hepimizin bir takım iç sesleri vardır. Hepimizin kafasında bir yönetim kurulu döner durur. And for most of us, the loudest voice, the biggest chair on the board is the one that criticizes us nonstop. Ve çoğumuz için de o yönetim kurulunun başkanı hep bizi eleştiren kişinin sesidir. Hep o bizi eleştirendir yönetim kurulunun başkanı. But what if we give this imaginary grandmother or your real grandmother or whoever you find who loves you in that way and has compassion, what if they had the top seat? Peki bunun yerine şöyle olsa,
O hayali büyük annemiz ya da gerçek büyük anneniz ya da her kimse o kişi sizi koşulsuz sevecek, her türlü kabul edecek ve hayranlık duyacak kişi o yönetim kuruluna başkanlık etse ve en yüksek ses onun olsa nasıl olur? Some people fear that they would never get anything done or never improve if they don't have that critic with the stick. Çünkü insanlar o elinde sopayla kovalayan kişi olmazsa, o sürekli böyle sopayı gösteren ses olmazsa kafada ya hiçbir şey başaramayacaklarını ya hiç ilerleyemeyeceklerini, bir şey elde edemeyeceklerinden korkarlar. You can give them a little office down the hall and just call on them when you need them. Onlara şöyle alt katta bir ofis açın. Deyin ki ben ihtiyacım olduğunda seni çağıracağım. The last thing I want to say before we stop for questions is about trust. Sorulara geçmeden evvel sizle paylaşmak istediğim son şey de güven meselesi. As parents, we worry. Ebeveynler olarak endişeleniriz. A friend told me the story about a friend of his who had a new baby and called the pediatrician every day, sometimes many times a day, with more worries and concerns. Bir arkadaşım, bebek sahibi olan bir arkadaşın hikayesini anlattı. Yeni doğmuş bebek ve her gün pediatristi arıyorlarmış. Her gün çocuk doktorunu arayıp bazen gün içerisinde birkaç defa arayıp şu oldu normal mi, bu oldu iyi mi diye. And the pediatrician called the new mom into the office. Daha sonra bu çocuk doktoru ofise davet ediyor yeni anneyi. And said, "You've become a parent. You've opened yourself up to a lifetime of worry. Yeni ebeveyn oldunuz. Kendinizi hayat boyu sürecek endişeye açtınız. You have to pace yourself. Birazcık adımınızı sakinleştirmeniz lazım. Can't do it all at once." Her şeyi bir anda yapamazsınız diyor. Now, for us as parents, the opposite of worry is not calm serenity. Çoğumuz için paniğin, endişelenmenin tam tersi böyle rahat, dingin hal değil. Maybe monks who meditate all day have calm serenity. Evet, belki bütün gün meditasyon yapan keşişler o sakin, o kendini rahatlatmış ve bırakmış hale ulaşabiliyorlardır. They don't have any children. Ama onların çocukları olmuyor genellikle keşişlerin. For us, the opposite of worry is trust. Bizim için endişenin tam tersi güven. Trust in the power of development. Gelişimin gücüne olan güven. Every spring, I get calls from parents saying, "My child is starting school in the fall and they're not ready." Her bahar ebeveynler beni ararlar. Ya çocuğum bu güz okula başlayacak ama asla hazır değil diye. And the thing is, by September, when school starts, they're ready. Ama Eylül gelir, çocuklar birden hazır olmuş olurlar okula. Trust in the power of connection and attachment. Temasın, bağlanmanın gücüne güvenmeniz gerekiyor. When you give children that good emotional foundation, then this gives them resilience and confidence to take out into the world. Çocuğa o güzel duygusal temeli verdiğiniz vakit işte bütün dünyaya karşı durabilecek, baş edebilecek o esnek dirençliliğe, özgüvene sahip oluyorlar. My son wants us to play with him all the time, and what can we do so that he can play on his own from every now and then? Birinci soru. Oğlum sürekli kendisiyle oynamamızı istiyor. Biraz kendi başına oynaması için ne yapabiliriz? Dayanamadım, gene de çevirmek istedim. Go ahead. My granddaughter is very similar. Benim torunum da çok benzer bir durumda. Having a short, concentrated period with extra enthusiasm and extra connection can help fill them up enough that they can then handle some time without you. Kısa bir sürede olsa çok yoğun oynamak ve büyük bir böyle şevkle oynamak onların o ihtiyaç duyduğu temas ve oyun ihtiyacını bir nebze de olsun sakinleştirecektir. And I also want to suggest a twist of a different way to look at this. Ve bu duruma birazcık daha şöyle çevirip başka bir yerden bakmayı öneriyorum. Because it's easy to see the child can't handle playing alone.
Say it again. It's easy to see the situation as the problem is the child can't handle playing alone. Çünkü durumu şöyle görmek çok kolay. Çocuk kendi başına oynayamıyor şeklinde. Bu çocuk kendi başına oynayamıyor olarak görmek çok kolay. But what if the real problem is you can't handle the child's sadness or anger about when the child wants to play with you and you're not available? Ama asıl problem ya şuysa, çocuk sizle oynamak istiyor ve sizin bir türlü müsaitliğiniz yok diye çocuğun üzülmesine veya öfkelenmesine siz tahammül edemiyorsanız, asıl sorun buysa. You want to play with me, but I'm not available right now. Sen benimle oynamak istiyorsun ama ben şu an müsait değilim. You can play on your own if you want. İstersen kendi başına oynayabilirsin. It makes you so sad. Evet, bu seni çok üzüyor, biliyorum. That made you mad. Bu seni bayağı kızdırdı. So the first few times you do this, you need to set aside some time for the feelings. But if you're afraid of those feelings, then you're stuck. İlk bunu birkaç defa yaptığınızda o duygulara belli bir alan açmanız lazım ama o duygulardan korkuyorsanız takılıyorsunuz. Because really, the child has to play with us means the child has to play with us or he'll be sad or he'll be mad. Çocuğun bizimle oynamaya ihtiyacı var. Çocuk bizimle oynamak isteyecektir ya da oynayacaktır ya da üzülecektir ya da kızacaktır bunu yapamazsa. And the last thing I'll say is there are some parents of older children who wish that their children would want to spend time with them. So you can enjoy it. Bir de bazı ebeveynler var ki çocuklar biraz daha büyümüş oluyor artık. Onlar da istiyorlar ki keşke çocuğum benimle oynamak istese. Çocuk ya oynamak değil de benimle daha fazla vakit geçirmek istese diyorlar. Okay, let's continue with, çünkü onu da o zaman da düşünmek lazım. İkinci soru. Kutu oyunları yaratıcılık içermediği için daha az mı oynanmalı? Yaratıcılık içeren evcilik, oyun hamuru, Lego vesaire daha mı yararlı? The board games, since they have all the rules and everything and they require less creativity, do you think they should be play less and there will be more space for creative games such as playing the house or playing the play-dohs or other type of I think that there are several factors, so we can't just pick one factor. Şimdi burada birkaç tane faktör var. Bunlardan sadece bir tanesini seçemeyiz. The creativity is one factor. Yaratıcılık tabii önemli faktörlerden bir tanesi. But what the child enjoys very much is another important factor. Ama çocuğun neyden en fazla zevk aldığı başka bir faktör. Neyi oynamaktan gerçekten zevk alıyor? Some children really enjoy the structure of board games. Bazı çocuklar yapıyı çok seviyorlar. Mesela kutu oyunlarındaki yapıyı daha çok seviyorlar. So I would be reluctant to say, "Oh no, we're not going to play the games that you love. We have to play these games over here that the experts say are better games." Hani böyle, yok bunları oynatma. Bunlar çok yaratıcılığına yaramıyormuş. Uzmanlar bunun daha iyi olduğunu söyler. Hadi bunu oynayalım. Bu da olmuyor. Okay. Another question is, my son has no way of handling the losing. Yeah. As soon as he starts to lose, or when the game is not going, the play is not going the way he wants, he just disrupts the game. His sister is more, tuning is just, so we continue with her, but we cannot continue with her either. So what can we do about this losing and cannot tolerate losing? Yeah. I think this is common, and I think parents are in a difficult position because we want children to be competitive. We want them to care about winning, but we don't want them to care too much. Evet, burada da ebeveynler biraz zor bir durumda. Çünkü bir taraftan rekabetçi olsunlar istiyoruz çocuklarımız, kazansınlar istiyoruz ama bu taraftan da çok fazla buna taksınlar istemiyoruz. And so I think that it's hard for children to know how competitive to be. O yüzden ne kadar rekabetçi olacağını bilmek de çocuk için zor bir şey. So the number one thing is empathy. Buradaki bir numaralı şey empati. Instead of scolding or lecturing, it's azarlamak yerine, nutuk vermek yerine,
oh, you really don't like to lose. You are so upset that you're starting to lose. Of, hiç sevmiyorsun değil mi? Kaybetmeyi, evet. Kaybedince çok üzülüyorsun değil mi? Çok It's üzülüyorsun. hard to lose, so winning really matters to you. Zor kaybetmek. Sen kazanmayı çok istiyorsun. And you make sure you have empathy for the sister also. Ve kız kardeşe de empati gösterdiğinizden emin olun. It's hard when your brother wants to just end the game and you are ready to keep playing. Abin oyunu bozmak istediğinde zor geliyor değil mi? Sen oynamak istiyorsun çünkü bir taraftan. But you try really hard to not be the one bad kid and then the helpless innocent victim kid. Hani bu arada şunu yapmamak çok önemli. Bir taraf sen kötü çocuksun, bozuyorsun, sen de mağdur çocuksun gibi böyle bir şey yapmamak gerekiyor. They both have feelings, they're both suffering. Her ikisinin de duygusu var. Her ikisi de sıkıntı çekiyor olabilir bundan. Now, there's a playful approach also. So start with the emotional understanding side and then we shift to the playful side. Bunun da yine oyuncu bir yolu var. Duygusal anlayışla başlıyoruz. Ondan sonra oyuncu tarafına geçiyoruz. And there's something that I call the winning and losing game. Kazanma, kaybetme oyunu dediğim bir şey var. And you say to a child, I've noticed that losing is hard. And so I want to help you with that and we'll play the winning and losing game. Evet, gördüğüm kadarıyla sen kaybetmekte zorlanıyorsun. O zaman hadi bir oyun oynayalım. Bu oyunun adı kazanma ve kaybetme oyunu. And you do something that's very fast so you can repeat it often, like flipping a coin and saying heads or tails. Böyle hızlı bir şey yapıyorsunuz mesela yapabileceğiniz. Parayı atıyorsunuz, yazı mı tura mı diyorsunuz. You have that game? Var değil mi? Yes, we have that. Okay. Or turn over a card and which has the higher card. Ya da daha yüksek iskabil kağıdını bulma oyunu. Kimin kartı daha yüksek? And that's just a background for the game. Bu oyun için sadece bir background aslında, bir ardalan. The real game is whoever wins says, ha ha ha, I'm best, I won. Asıl oyunun ön tarafında olan şey kazanan şunu diyor. Ha ha ha, ben en iyisiyim, kazandım diyor. And whoever loses says, that's no fair, you cheated. Kaybeden diyor hiç adil değil bu, hile yaptın sen diyor. And then you do it again. Sonra bunu tekrar yapıyorsunuz. You do it over and over. Tekrar yapıyorsunuz. And the idea is that laughter reduces tension. Buradaki fikir şu. Güldüğünüz zaman, bunu kahkahaya döktüğünüz zaman o işin gerilimini azaltıyor. The problem with this boy who can't stand losing is that he's built up a tremendous knot of tension around losing. Kaybetmeye dayanamayan çocuğun problemi şu. Kaybetme etrafında inanılmaz bir gerginlik, bir gerilim geliştirmiş. When we lecture or scold children, we are actually pulling the knot tighter. Ve bununla alakalı çocuğu azarladığımızda, bununla ilgili nutuklar çektiğimizde aslında bu düğümü birazcık daha sağlam atıyoruz onlarda. When we say, I can't play anything with him. It just he's sitting there hearing this and his knot gets tighter. Hı. Ya aman bak gene kaybettim diye kıyametleri kopardım. Bu da olacak iş mi canım, böyle de olurum dediğinizde o onun bir düğümüne bir katman daha atıyor. Laughter unties the knot. Gülmek ise, kahkaha atmak ise bu düğümü çözüyor. Okay, the next question is, anda kalmayı başaramıyorum ben. Oyunlarımızı sekteye uğramasının en büyük nedeni de bu sanki. Hep başka yerlere kayıyor zihnim. Anda kalmayı nasıl başarabiliriz? I cannot manage staying at the moment. And that's one of the most common reasons that our games are being disturbed. Always my mind just goes off to somewhere else. How can we manage to remain in the moment? To be present. Yeah. This is the natural state of human beings, and the Buddhists call it monkey mind. İnsanların doğal oluş hali değil mi? Budistler buna maymun zihin diyorlar. I think it's a combination of acknowledging it instead of fighting it or feeling bad about it. Burada bunu kabul etmek. Bunun olduğunu kabul etmek belki en önemlisi. Bununla mücadele etmek ya da işte buna sürekli savaş vermek yerine evet böyle bir durum var. Belki bundan başlamalı. You say it to yourself or you say it out loud. Oh, my mind wandered again.
Ya kendi kendinize söylemek içinizden ya da sesli olarak. Ah bak yine zihnim başka yerlere gitti. And I wondered again. Ah şimdi gene başka yere gitti aklım. It's called being human. İnsan olmak diyoruz buna. I don't know why it's called monkey mind. It should be called human Niye mind. maymun zihni deniliyor bilmiyorum. Keşişler niye böyle diyor? Because they don't have children. Keşişler niye böyle diyor? İnsan zihni bu çünkü bu. Oyun oynamayı sevmeyen anne babalara ne önerir kendisi? Teşekkürler. What do you suggest to parents who doesn't like to play, who don't like to play themselves? First thing is, well, there's so many things. Ask yourself, what are your deepest memories of play from your childhood? Burada kendilerine şunu sorabilirler. Acaba çocuklarına ait en derin anıları ne? Onu sorabilirler. You might discover joyful memories that can awaken your playful heart. Say it again. When you ask yourself this question, what are my deepest memories of play from childhood? You might discover joyful memories that awaken your playful heart. Okay, so they have to remember a play memory, not any deep memory. The deepest memories about play. Okay. Yeah. Çocukluklarıyla alakalı oyuna dair en derin anılarını. Belki bunu hatırlatmak, yani genel olarak en derin anılarını değil. Oyuna dair en derin anılarını soruyorsunuz. Belki bu oyunla alakalı kendi çocuklarındaki en derin onlardan çok iz bırakmış anıları onların tekrar oyuncu olmasına yardımcı olacaktır. Belki bunu canlandıracaktır. You may discover some painful or traumatic memories when you're looking for memories of play that help explain why play is blocked off for you. Bu oyun onlarına baktığınızda belki de bir takım acı veren ya da travmatik şeyler olmuş olabilir kendi oyunlarıyla alakalı çocuklarında ve bu defa bunu bilinçli olarak farkındalık seviyelerine getiriyorlar. Hani neden oyunu oynamayı sevmediklerine dair bir ipucu olmuş oluyor. The next step is to break out of this loop, which is I want to play, I can't play, I'm a bad parent because I can't play, I should be able to play, but I can't play. Ve bir sonraki adım da bu döngüyü, bu fasit daireyi kırmak. Oynamak istiyorum ama oynayamıyorum. O zaman kötü ebeveynim. Kötü ebeveyn olduğum için daha çok oynayamıyorum gibi bunu kırmak. And the way to break out of that loop is to call a trusted friend and to say, I hate playing. My child wants to play. It's so boring. It's so stupid. It's such a waste of time. You say this when your child can't hear you. Mm-hmm. You say that to a friend, a close to friend. A friend okay. out of earshot of your child. Uh-huh. Bu zaman ne yapıyorsunuz? Güvendiğiniz, sevdiğiniz bir arkadaşınızı arıyorsunuz ve çocuğunuzun duymayacağından emin olarak şey diyorsunuz. Oyun oynamaktan nefret ediyorum. Tam bir zaman kaybı. Ne oynayacağımı bilmiyorum, ne yapacağımı bilemiyorum, kafayı yiyeceğim gibi anlatıyorsunuz, onu atıyorsunuz içinizden. And you may even ask your friend, could you pretend to be my child and say, play with me, play with me. Ya bir şey rica edeceğim senden diyorsunuz arkadaşınıza. Çocuğun gibi yapar mısın? Baba oynayalım, anne oynayalım der misin lütfen bana diyorsunuz. And on the phone you say, no. Oynamayacağım diyorsunuz sonra telefonda. And you'll probably laugh. Ve muhtemelen karşılıklı olarak güleceksiniz bu hale. Because you're exposing these forbidden thoughts that you're not supposed to have as a parent. Çünkü ebeveyn olarak sahip olmamanız gereken o yasak düşünceleri dile getirmiş oluyorsunuz. Or you may cry because you really are brought in touch with some painful memories that are behind this difficulty. Ya da sizi ağlatabilir bu. Gözünüze yaş getirebilir. Çünkü belki bir takım geçmişten acılı belli anıları getirmiştir bu durum sizde. Because you want so badly to connect with your child and you wish that you could have this avenue for connecting. Çünkü çok derinden bir şekilde istiyorsunuzdur çocuğunuzla bağlantı kurmayı ve keşke benim de bir yolum olsa çocuğumla bağlantı temas edebilmek için diye üzülüyorsunuzdur. And after you open up like this with a friend, my hope is that it breaks that cycle of just feeling bad about yourself and feeling stuck. Ve bunu yaptığınız zaman arkadaşınıza bu şekilde açıldığınızda kendinizi kötü hissetmek ve takılıp kalmış olmaktan kurtulacaksınızdır diye umuyorum. Okay, the next question is,
The next question is, my 4-year-old son, 4 yaşındaki oğlum her gün akşam uykuya karşı direnç gösteriyor. Okula gitmek için erken uyuması gerekiyor. Erken uyumayınca ertesi gün huzursuz oluyor. Her gün savaşarak uyutmaktan yoruldum, ne yapabilirim? My 4-year-old son is having resistance against his bedtime every night. In order to go for school, he has to wake up early. And if he doesn't go to bed early, the other guy, he's cranky. Every day, I'm so tired to put him in bed by fighting about it. What can I do? The one best thing to do is to play bedtime early in the day. Do it on the weekend, in the morning, when you're not in a rush. En iyi yapabileceğiniz şey öyle gece uyutma baskısı altında değilken, aceleniz yokken çocukla yatak zamanı oyunu oynamak. Gündüz, hafta sonu, gün içinde bunu oynamak çok işe yarayacaktır. And I call this the smile formula because it starts with a big smile. Buna ben gülümseme formülü diyorum çünkü büyük bir gülümsemeyle başlıyor. Hey, I've noticed that we have a big fight every night at bedtime. Ya ben ne fark ettim biliyor musun? Her akşam biz yatak vakti seninle kavga ediyoruz. We smile because we're talking about bedtime, but we want the child to know they're not in trouble. Gülümsüyoruz çünkü yatma vaktinden bahsediyoruz ama çocuğun otomatikman sanırım başım belada düşünmesini istemiyoruz. And we say we have a fight every night instead of you never cooperate with bedtime. Ve biz dilini kullanıyoruz. Sen gitmiyorsun yatağa bir türlü uyumuyorsun demiyoruz. Biz seninle her gece kavga ediyoruz. We have the problem, we can solve it. Biz probleme sahibiz, biz çözüyoruz diyoruz. Okay. Let's play a game about it. Ve hadi bununla alakalı bir oyun oynayalım diyoruz. And then you pause because your child might have a good idea for a game that you didn't even think of. Ve muhtemelen bilemezsiniz. Belki çok iyi bir fikri vardır çocuğunuzun bununla ilgili oyunla alakalı. Any game your child suggests when you say, we're having a problem with bedtime, let's play a game about it. You just go and play that game with your child, even if you don't see how it's related. Siz şunu dediğiniz vakit, ya bu yatak vaktiyle, uykuya gitme vaktiyle alakalı hep kavga ediyoruz. Hadi bunun bir oyununu oynayalım beraber dediğinizde, çocuğunuzun aklına bir fikir geliyorsa oyun fikri, hemen onunla oynayın. Sizce çok bağlantılı olmadığını düşünseniz bile oyunu oynayın. If the child doesn't have an idea, then you can Eğer say, çocuğun aklına bir fikir gelmezse, you can say, oh, do you want to be the daddy and put me to bed? Şunu diyebilirsiniz. Hadi sen baba ol, sen beni yatır bu defa. Should I be cooperative or should I be not cooperative? Peki ben uslu olup yatayım mı hemen yoksa uyumayayım mı? And then you play whatever game that develops from this. Ve sonra oradan gelişen oyun her neyse onu oynuyorsunuz. And like I said earlier, with the losing games, the idea is to reduce the tension that's been built up around bedtime. Ve nasıl ki o kaybetme kazanma oyununda olduğu gibi buradaki amaç da yatma vaktiyle alakalı oluşmuş olan o gerilimi artık dağıtmak, onu azaltmak. There's another idea which is this is you do not at bedtime, and there's another idea you do a few minutes before bedtime. Bu yatak vakti oynamamanız gereken, oynamamanız gereken bir oyun. Bir de yatak vakti oynamanız gereken bir oyun var. A few minutes before bedtime, you say, hey, we always have a fight about bedtime. Let's fight about something else instead. O zaman şunu diyorsunuz. Ya her zaman yatak vaktiyle alakalı, uyuma vaktiyle alakalı kavga ediyoruz. Hadi onun yerine başka bir şey yapalım, bir oyun oynayalım. So you have a pretend playful fight, like a pillow fight or arm wrestling, or a fight about is the sky pink or is the sky green? İşte ne yapıyorsunuz? Bir yastık savaşı gibi, bir bilek güreşi gibi ya da gökyüzü mavi midir, gökyüzü pembe midir gibi. And this takes all that fighting energy and it transforms it into something playful instead of something real and annoying. Ve yatağa gitmemeye direnmeyle alakalı o karşı koyma, onunla ilgili savaşma enerjisini başka bir şeye, daha oyuncu, daha eğlenceli bir şeye kanalize etmeye yardımcı oluyor. Okay. Telefon bağımlısı olan, telefondan ayrılmak istemeyen çocukları oyuna nasıl çekebiliriz? How can we attract children to the play, especially those who are addicted to telephones? They don't want to leave their phones. Well, I hate to tell you.
Size söylemekten üzüntü duyuyorum ama You know what I'm going to say. ama ne diyeceğimi biliyorsunuz değil mi? Yeah, we know. Yeah. Oh yes. What kind of role model? We are not monks. We are parents. Evet, biliyoruz değil mi? Biz keşiş değiliz, biliyoruz çünkü ne cevabın ne olduğunu. Rol model olmamız lazım. We have to lead the way, putting our phones away. And I know how hard that is. I'm addicted to mine. Biz telefonu bir yere bırakmak lazım. Ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ben de telefona bağımlıyım. Ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ama rol model olmamız lazım. Telefonu gerçekten bırakabilmemiz lazım. Okay. I think that there's you also can be playful. Siz de oyuncu olabilirsiniz. Bunu da oyuna çekmek için sizin kendinizin oyuncu olması. So if the child's on the phone over here, diyelim ki çocuk burada telefonuyla meşgul. Then I pick up the doll and I say, "Oh, play with me, play with me, play with me. Don't play on that phone. That phone is stupid. Play with me, play with me, play with me, play with me." Bebeği alıp şunu diyorsunuz. Benle oyna, benle oyna. Oynama, o aptal telefonla oynama. Benle oyna, ben buradayım, ben buradayım diyorsunuz. And the child will beat up that toy. Çocuk da gidip oyuncağı dövecektir. Ow, 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 ow. Why are you hitting me? I just want to play with you. Ne dövüyorsun? Ben oyun oynamak istiyorum sadece. So once again, you're trying to loosen up that tension. Yine o gerginliği dağıtmaya, gevşetmeye çalışıyorsunuz. With an older child, you can have a family meeting and say, "We're all on our phones too much. Let's come up with a plan." Daha ileri yaşta bir çocuk söz konusuysa o zaman bir aile toplantısı yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki bak hepimiz çok fazla telefonla haşır neşiriz. Bununla ilgili bir plana ihtiyacımız var. And it's not a permanent plan. It's better to think of it as an experiment. Bu illa kalıcı bir plan olmak zorunda değil. Deneyebilirsiniz. Bir deney olarak düşünebilirsiniz. So one week you might do an experiment where there's a certain time of day where there's no phones. And you come back after a week and you discuss the results of the experiment. Ne olabilir mesela? Şuna başlayabilirsiniz. İşte haftanın şu günleri şu saatler arasında hiç telefon yok gibi. Sonra bakın nasıl olacak. Belki başka günlere de yayabilirsiniz. Yeah. Gibi. Peki. Çocuğumun kendi başına oyun kurmasını istiyorum ve bunun için elimden geleni yapıyorum ama bir türlü bunu başaramıyor. Oyunu benim kurmam ve kendisinin dahil olmasını istiyor. Bunu nasıl aşabiliriz? My child cannot start his or her own game or play. Always wants to, I do everything to be able to do that, but he cannot do that. He always wants me to start a play, to design, to just come up with something, and then he can be involved later on. How can we move on with that? My best tactic for this is to give outrageous ideas that are just ridiculous so that he can say, no, 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 no. Bununla ilgili benim en iyi fikrim şu. O kadar saçma fikirlerle gelin ki, oyun fikirleriyle gelin ki, böyle olmaz olacak şeylerle gelin ki çocuk şunu desin, yok ya öyle olur mu, bak şöyle oynayalım desin. And then once in a while to say, I'm going to push you on this a little bit. But you say it with a smile. Ve yine arada bir şunu diyebilirsiniz. Yine gülümsemeyle diyorsunuz. I'm going to set the timer for 10 minutes. Şimdi seni biraz zorlayacağım. Saati 10 dakikaya ayarlayacağım. And I'm not going to give you any ideas. I'm just going to wait for your good ideas. Your ideas. Bu 10 dakika boyunca ben hiçbir oyun fikri vermeyeceğim. Senin güzel fikirlerini bekleyeceğim. And you have to sit with total patience and relaxation for that time. Ve tam bir sabırla ve rahatlık içinde oturup beklemeniz lazım bu saatin geçmesine. Because I can't think of anything. You always have good ideas. I don't have any good ideas. Ya benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Sen hep güzel fikirler söylüyorsun işte. Yine sen söyle ne olur sanki. I know. Biliyorum, evet. I'm just going to stay here for this 10 minutes and give you. Ama bekleyeceğim. 10 dakika boyunca senin güzel fikir bulmanı bekleyeceğim. And if a child is so upset that they cry, then you just take them in your arms and comfort. Eğer buna çok kızarsa ve ağlarsa alın kucağınıza. Sizin kucağınıza alırsın. And if they're mad, they're mad. Kızarlarsa da kızgınlardır. Kızmışlardır. And you can only do this if you have a good connection with your child first. So you've got a lot of playtime and doing what the child wants and letting them be the leader. And this is a funny thing, letting them be the leader, even if the way they lead is by telling you to be in charge. So you build that up and then you can do this 10 minutes.
Hı hı. Tabii ki bunu yapmak için öncesinde çocukla gerçekten temas kurabilmiş olmak, çok oyun oynamış olmak, oyunda ona gerekli rolleri liderlik edebilme şansını vermiş olmanız lazım ki ondan sonra bu 10 dakikalık kısmı yapabilin. Onu bir anda yapmak, ilk başta yapmak zor olacaktır çocukla. Tabii liderlik yapmaya verirseniz o zaman şimdi sen fikir veriyorsun, sana bu rolü veriyorum da diyebilir. Peki, oyun içinde çocuğun duygularını nasıl yorumlamamız gerekiyor? Yani oyunda annem babam beni kapının önüne bırakmış gitmiş, sen de beni evine almışsın diyen bir çocuğa nasıl cevap verilmeli ve ne demek istediği ve demek istediği nasıl okunmalı? How can we interpret the emotions of the child in the play? I mean, what if in the play he says, "Now my mother and father left me outside the door and you take me to your house?" When the child says that, how can we really reply to that? How can we take that? Mm. And how can we read that emotion? Yeah. So, I have my play therapist hat and I have my parent hat. Şimdi bir oyun terapisti şapkam var, bir de ebeveyn şapkam var. For the parent hat, you don't need to understand it. Just play along. Ebeveyn olarak bunu anlamak zorunda değilsiniz. Sadece oynayın gitsin. Imagine what people would feel in that situation and just play it out. İnsan böyle bir duruma düşerse ne hissedebileceğini tahmin edin ve ona uygun bir şekilde oynayın. Maybe it has some deep meaning for the child. Maybe it's just something that they think is interesting in the moment. Belki çocuk için derin bir anlamı vardır. Belki o an için ilginç olacağını düşünmüşlerdir. Your job is to just play along with the game. İşiniz sizin oyun oynamak. And maybe it gives you a little hint that the child is needing more connection. Belki size çocuğun biraz daha fazla temasa ihtiyaç duyduğuna dair bir ipucu verecektir bu. But you're not a play therapist, you're the parent. And so Ama you don't oyun need to terapisti do that interpret. değilsiniz. Anne babasınız. Sizin bu yorumlamayı, bu okumayı yapmak gibi bir zorunluluğunuz yok. Just play. Sadece oynayın. Okey, yalnız oynamayı sevmeyen çocuklar için özellikle sürekli evde olduğumuz bu dönemde sürekli olarak onun oyunlarına katılmak, sadece bizlerle oynamasını, etkinlik yapmasını sağlamak mı onun için daha faydalı yoksa onun kendi başına da oynaması için zaman yaratmak mı daha faydalı? Kendi başına oynaması için onu nasıl teşvik edebiliriz? Actually, is it better to always join the child to our game, to join the child with the game, to create some, meaningful activities, just to play with us, or it is more beneficial for letting the child to play on his or her own? Which one is more useful for that? And how can we really encourage child to play on his or on her own? Yeah. I think they're both valuable. They have different values, and it's great when a family has both. Her ikisinin de kendine özgü değerleri var ve bir aile olarak her ikisine de alan yaratabilmek önemli. There was a magazine many years ago asked me to make a chart of exactly what percent of time for play with parents, play alone, play with friends. I said, this is not possible. Every child is different. Every family is different. Yıllar önce bir dergi röportajında benden şey istemişti. Bize bir tablo çıkarır mısınız? Hangi saat ve ne kadar boyunca kendi başına oynamalı, hangi saatle arkadaşlarla ve ne kadar ebeveynle diye. Ben bunun tabii ki böyle bir şeyin, böyle bir takvimin, saatin mümkün olmayacağını söyledim. I focus a lot on encouraging parents to get off the phone, get off the couch and play, because so many of our interactions with children are about controlling and scolding and demanding and stopping. And that should just be a small part of our interaction with children. Ben pek çok ebeveyne telefonlarını bırakmalarını, yerlerinden kalkıp çocuklarıyla oynamalarını sürekli öğütlüyorum. Bunun nedeni çocuklarla mevcut iletişimimizin büyük bir kısmı azarlamak, yasaklamak, durdurmak, kontrol etmekle alakalı. O yüzden ben daha çok angaja olmalarını ve oyunla angaja olmalarını istiyorum. But I don't mean this to be instead of playing alone or instead of playing with friends. Ama bu işte kendi başına oynamasın sizle oynasın ya da arkadaşlarıyla oynamasın sizle oynasın anlamına gelmiyor. But I am a big believer in following the lead of the child. So if the child wants more time with you, then that's great. If the child wants more time alone, that's great. Ama ben burada çocuğun liderliğini takip etmenin önemine inanıyorum. Eğer çocuk kendi başına oynamayı istiyorsa daha fazla
Bunun bir anlamı vardır. Çocuk sizle oynamayı daha çok istiyorsa demek ki bunun da bir nedeni vardır. Next question. Öz düzenleme becerisiyle duygu akışının nasıl olacağı ile ilgili örnek verebilir misiniz? Öz düzenleme becerisiyle duygu akışının nasıl olacağına dair. Çocuk çok yükseldi, öfkelendi. Duygusunu yönlendirmeye nasıl yardımcı olmamız gerekiyor? By having self-regulation skills, can you give an example of how to have this emotional flow? Let's say the child has escalated, got angry. And how can we help the child to navigate his or her emotions? Mm-hmm. I worry about using the word self-regulation because I think it just falls over into control. Yine öz regülasyon sözcüğünü kullanırken de temkinle kullanıyorum. Çünkü bu da böyle gidiyor, birazcık ucu kontrole doğru gidiyor. But we want the emotions to flow in a healthy way, not to be flooded and overloaded. Duyguların sağlıklı bir biçimde akmasını istiyoruz. Taşkınsel olmasını istiyoruz. So one message is, I can handle this feeling. Because the child looks out and says, oh, mommy or daddy can handle the feeling, then I can handle it. Bunun yollarından bir tanesi benim bu duyguyla baş edebilmemden geçiyor. Çünkü çocuk bakıyor, annem babam da duygusuyla baş edebiliyor. Demek ki ben de duygumla baş edebilirim diyecektir. When we say things like, go to your room or don't talk to me like that, we are saying, I can't handle this feeling. Git odana, cevap verme anne öyle, cevap verme baba öyle dediğimiz şey aslında çocuğa bak ben bu duyguyu yönetemiyorum, bununla baş edemiyorum demektir. If you can't handle it, how can they handle it? Siz baş edemiyorsanız onlar nasıl baş etsinler? And so first we let them know I can handle it, and then we let them know this is big, but it's okay. Şunu göstermek lazım. Ben baş edebiliyorum, sen de baş edebilirsin. İki, evet bu büyük bir şey hissediyorsun ama bu okey, hissedebilirsin. Emotions aren't dangerous. Çoğu duygu tehlikeli değildir. And we say, I'm here. Ve ben buradayım diyoruz. If they're kicking, we step back a little bit so we don't get kicked and then get them into more trouble. Evet, tekmelerlerse şöyle biraz geri çıkıyoruz böyle. Biraz kendimizi geri alıyoruz. If they come after us, then we hold them as gently as we can to make sure they don't hurt anyone. Ve bizi kovalarlarsa biraz onları böyle peşimize düşerlerse onlara sarılıyoruz ki kendilerini incitmesinler diye koşarken sağa sola. The problem with out of control feelings is if it's the biggest thing in the room. Kontrol dışı duygularla ilgili sorun odadaki en büyük şeyin onlar olmasıdır. Your love, your empathy, your warmth is bigger than that feeling. Sizin sevginizin, empatinizin, sıcaklığınızın ondan da büyük olması lazım. This is where real self-regulation comes from. Gerçek özregülasyon oradan gelecektir. Okay. I think we're done. I think we're out of time. Evet, sanırım zamanımız bitti artık.